Selamlar herkese. Biz Tarot'tan herkese kucak dolusu sevgiler. Vaat ettiğim ikinci açılımla karşınızdayım. Deste seçmeli bir açılım olacak. Daha doğrusu bir kart seçeceksiniz. Sonra o karta uygun sorularla kart seçeceğiz. Aslında deste değil de kart seçiyorsunuz. Düzelteyim. En yakın süreçte neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Öncesinde geçtiğimiz süreçte neler yaşadınız? Benzer gelirse hayatınızla ilgili destenin kartın devamını dilerseniz açılımın deyip lafı fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Kuponlusu kartıyla başlayacağım. Onu hemen şuraya alıyorum. Geçtiğimiz süreçte neler yaşadınız? Hayatınızda neler oldu? Süreciniz nasıldı? Bununla başlamak istiyorum hemen. İlginç bir enerji geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ya burada biriyle olan ilişkiden ziyade başlattığınız bir girişim, bir süredir planladığınız bir herhangi bir şey bu. İş olabilir, eğitim olabilir, bir kariyer olabilir. Sanki tutkularınızla, arzularınızla çok fazla düşünmeden, belki konuları çok fazla irdelemeden sanki bu konuyla ilgili güzel bir başlangıç yapmışsınız ve bu başlangıç size inanılmaz iyi gelmiş, iyi hissettirmiş. Belki ne bileyim belki bazılarınız için bir kitaptır, hayatı değişmiştir. Belki kurmak istediğiniz bir iş vardı o ya da seçtiğiniz bir alan. Yani öyle bir şey ki bu iyi gelmiş ve yakın çevrenizde, ailenizde, aile gibi gördüğünüz insanlara bile yansımış olabilir, şifalanmış olabilirsiniz bu konuyla ilgili, bu alanla ilgili. Bazılarımız için belki akıllarında, kalplerinde olan bir insanla tekrar bir sürece başlamış olabilirsiniz. Deste altında bir kılıç yedilisi görüyorum. Bu biraz beni düşündürdü. Ya da acaba şöyle bir şey diyebilir miyiz? Aslında böyle çok güzel bir enerjilerdesiniz ama bunu çevrenize belki nazar değmesin diye çok yansıtmıyor olabilir misiniz? Yani burada alt tarafta bir destekleyici kartlar seçtim. Şöyle bir konu verdi bana. Yani hayatınızda eğer biri varsa geçmişinizde kaldığını, bir gelip bir kaybolan, bir görünür, bir görünmeyen, bir ulaşılır, bir ulaşılmaz olmayan bir insansa bu onunla ilgili bir farkındalığa geçmiş olabilirsiniz. Sanki kartlar sanki bu alanın artık geçmişindeki insanı tamamen bıraktığını, gömdüğünü, sanki onunla ilgili bir farkındalığa geçtiğinizi de söylüyor. Sanki artık kurban zihniyetinizden çıktığınızda size iyi gelecek alanlara yöneliyorsunuz. Çok fazla keder ve üzüntü içindeydiniz. Ama belki arkadaş grubunuz, belki aileniz de bu süreci aştığınızı, çok daha iyi bir noktaya ulaştığınızı söylüyor. Yani sanki o yaz havası yeniden bir kendini gösterir oldu. Ve alt tarafta da yeniden odaklanmak, belki dediğim gibi bu olaylara bir gözlemci bir şekilde yaklaşmak, belki kendi hayatınızı birazcık uzaktan uzaktan derken farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyor olabilirsiniz. Yani bu dediğim gibi karmik partner herkeste böyle olmayacaktır ama sanki çoğunlukta böyle o insanla ilgili bir düşünce olabilir. Eğer aklınızın bir köşesinde bir insan varsa ve size bir şeyler çektirdiyse bunları düşündüğünüz bir süreçten geçmiş ve geçiyor olabilirsiniz hali hazırda ve sanki bizim zamanımız yaklaşıyor ya da benim aklımda bir insan var ya da başlangıç yapacağım bir insan var. Sadece doğru zamanı bekliyorum dediğiniz bir noktadan geçmiş olabilirsiniz. Ya da belki bazılarımız bu insanla bir iletişim kurmuş, irtibat kurmuş olabilir. Peki şu an hali hazırda ne durumdasınız? Gündeminizde neler var? Duygu durumunuz nasıl? Destartlarımız biraz sert sert gidiyor ya. Kılıç beşlisi var bu destenin altında da. Vallahi bir süredir tamamlandığını düşündüğünüz, sizin için iyi, yani çok iyi hissettiğiniz alan size ağırlık yapmaya başlamış olabilir. Bu muhtemelen duygusal durumunuz.
çok fazla göz önünde aldığınız, düşündüğünüz, planladığınız ve bu şekilde bir yere varamayacağını hissetmiş ve bunu yakın çevrenizde olabilir, kendi içinizdeki yüzleşmeler, hesaplaşmalarla fark etmiş olabilirsiniz. Sanki artık bu böyle gitmeyecek demişsiniz ve bir uyanışa geçmişsiniz ama sanki bu uyanış kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşmiş. Bazılarımız evet acı verse de bu yolu tercih etmiş, seçmiş olabilir. Bazılarımızın hayatında öyle bir garip bir şey olmuştur ki bir durumla yüzleşmek zorunda kalmışsınızdır ve bu sizi artık buraya doğru sürüklemiş olabilir. Devam ediyorum buraya destek almaya. Değnek dokuzlusu üstüne değnek onlusunun üzerine değnek dokuzlusu geliyor. Bakın bu yüzleşme, kendi içinizdeki hesaplaşmalar bir süredir ertelediğiniz bir şey olabilir ya da bir süredir zaten düşünüyordunuz ama artık kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşti bu ve şey demiş olabilirsiniz bazılarımız için. Evet benim geçmişimde hayatıma böyle bir insan dokundu. Çok öğretici oldu. Ben onu işte ne bileyim ruh ikizliğim, güzel, böyle bir duygular içinde çekilmiş olabilirsiniz ama geldiğiniz noktada sanki onun çok aynı zamanda hala böyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani ben sadece o kartın o anlamına takılı kalmayayım. İçinizdeki o gerçek potansiyeli, belki dişil tarafınızı, belki yaratıcı tarafınızı, belki her şeyi oldurabilecek o potansiyelinizi uyandırmış olabilir hali hazırda gündeminizde bu insan ve sanki o ertelediğiniz şeyler neyse kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşti artık. Tek bir tane alacağım. İçindeki vahşeyi serbest bırak. Masumiyet kartı ki İmparatoriçe kartında da vardır bu. Masumuzdur ve sanki artık yani bu alanı gerçekten bırakanlar geçmişimde kaldı artık benim diyenler için önünde yeni kapılar, bambaşka kapılar elbette olacaktır. Peki şu an demeyelim. Duygusal ne diyelim ya? Duygusal olarak en yakın süreçte sizi neler bekliyor diyelim. Şurada kendini gösterdi ve seçtim şöyle mi koyayım? Çok da görmek istemiyorum bu kartı. Çok sevdiğimiz bir kart değildir Kılıç Yedilisi. Ya şurada şöyle bir şey söyleyebilirim size. Siz belki kendi arkadaş grubunuzla, iş grubunuzla artık o alan neyse orasıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Ya da bir süredir bu gönül işlerini oldurmak için çabalamış olabilirsiniz. Ama geldiğiniz noktada dediğim gibi ben artık bir şey yapmayacağım. Bir şeyler olacaksa benim için değişip dönüşüp olsun diyor olabilirsiniz. Ve sanki bu aşamadayken, böyle bir süreçteyken bazılarımız için yepyeni bir aşk. Bu yani hiç tanımadığı bir insan da olabilir. Sistemin size sunduğu benzersiz bir deneyim olabilir ve sanki o insan da biraz böyle kurnaz olabilir. Ya ama bana kurnaz olabilir kısmı çok gelmedi. Sanki o kartın kendini göstermesinin sebebi yeni bir ilişki isteyenler için değil de o yine burada ölüm kartını da görüyorum. Geçmişinizden bir insan hoplayacak olabilir yine tutkularıyla, arzularıyla bir hız yani şurada en başta gösterilen kişi tekrar bir göz kırpacak olabilir. Bu dediğim gibi geçmişindeki olan insanlar e, için geldiğini düşünüyorum. Doğru mu burası? Evet bakın yani giden kişi geri dönüyor. O çok yani kartlar gerçekten bizimle konuşuyor. Bu ama şey demek değil. Ee, Geçmişinden bir insan istemeyenler için bambaşka bir fırsat geliyor sanki. Burada çünkü bir şeyler sizin için bitmiş. Artık keyif vermiyor olan size ve hani ben bambaşka maceralara, insanlara tanımaya açığım diyenler için de yeni bir kısmet var burada. Doğrusunu söylemek gerekirse iki potansiyel de var. O yüzden bu kart çıkmış ve kart bizi teyit etti. O yüzden gönül rahatlığıyla yeni bir ilişki içinde, eski bir ilişki içinde bu kısmı dinleyebilirsiniz. Hangi desteden alalım? Peki bu yeni insan için bir şeyler söylesin. Şuradan 3 kart almak istiyorum. Ya bakın sanki kartlar biraz uyarı
da veriyor olabilir bize. Yani çok fazla sizi şımartacak olabilir jestleriyle, hediyeleşmeleriyle. Yani iyi, benzersiz duygular hissettirecek olabilir size. Yani ama yine dediğim gibi çocukluğundan kalma zorluklar olabilir bu insanda. Birazcık toksik davranışlar sergileyebilir. Bu konuda kartlar bizi sanki biraz uyarıyor. Bu kartları yeni insan için seçtiğim için böyle bir yorumda bulunmak istedim. Şu an hali hazırda pek iyi hissetmiyor olabilir kendisini. Duygusal olarak kaybolmuş hissedebilir. Çünkü daha sizinle tanışmadı diyormuşum. Burada çok öyle bir insan var şu an. Ya belki dediğim gibi o da benzer acılardan, benzer zorluklardan geçmiştir ve birazcık törpülemesi gereken alanlar vardır ve sanki bunları törpülememiş daha. Hani onun birazcık toksik tarafı olabilir. Bunlar konusunda biraz uyarıyor kartlar sizi yeni biri için. Peki eski biri için aynı destenin kartları size neler söyler? Çünkü eskilerden biri de gelecek demiştik. Bakın ya, az önceki açılımda da bir ikizlerle bağlantısı vardı. Eskilerde hep böyle bir şey var. Ve ilahi zamanlama. Yani sanki siz bu konu içinde çok dua ettiniz. O bana dönüşüp değişip gelsin. Ve artık sanki hani Allah bilir elbette ama zamanı gelmiş gibi kartlara yansıyan duruma göre. Çok çok zorlu bir ilişki elbette. Ve kartlar diyor ki hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü o sizi tanıyor. Hani yüksek benliği de sizinle birleşmek istiyor. Bu konuda hiç endişe etme, yapmak üzerine düşen hiçbir görev yok. Bakın sizin hakkınızda yani son açılımlarda o kadar çok benzer etki geliyor ki burada da bunun gelmesine şaşırmadım. Belki sizin de arzu ettiğiniz şey bu. Artık bir uyanışa geçtiniz. En başa geri dönecek olursak. Ben çok çabaladım. Hiçbir şey yapmayacağım artık. Çünkü çok çabaladığım halde hiçbir şey olmadı. Artık ben de onun bana yaptıklarını aynalayıp ne olup biteceğini görmek istiyorum dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Ya tek bir tane kart almak istedim buraya. Korkuyor ama bakın yani bir uyanış kartı da verdi. Fark yani bir şeyleri fark edecek, fark ediyor olabilir. Çünkü tam da uyanış kartının altında bilinmeyen onu korkutuyor. Hayatına getirdiğiniz bereketi görüyor ama yanılmış olmaktan korkuyor. Korku kartı geldi ve üzerine bir uyanma kartı geldi. Yani kişi hali hazırda bir uyanışa geçmiş olabilir sizinle. Peki bu yeni bir insan hakkında tekrar bir soru sormak istiyorum ya. Yeni biri çıktığı zaman ona güvenmeli miyiz? Güvenebilir miyiz? Valla kartlar biraz şundan bahsediyor. Yani birazcık eğlence meraklısı olabilir. Ya da ne bileyim doğru düzgün eğlenmeyi seven bir tip olabilir. Onun da diyor pişmanlıkları var. Onun da üzgün olduğu durumlar oldu, durumlar yaşadı. Gerek kendisini insanlara, iletişimlere kapattı, gerek duygusal olarak o da biraz ne derler açık olmadı. Biraz kapalı kaldı çünkü buna inanmış olabilir kişi. Ama bu süreçten sonra ne derler değnek dörtçüsü moduna geçiyor ve o da potansiyellerine inanıyor ve sanki aşkın sevginin kıymetini anlıyor gibi olabilir. Kupa beşlisinin üzerine ne attı? Kupa yani dediğim gibi zor bir ilişki içinde olmuş olabilir ve pişmanlıklarından biri olabilir bu. Bakın yani sanki çok fazla acı durumu yaşamış, üzüntü, keder ve pişmanlıklarından biri bu. Belki de bir süredir kendini kapattı. Belki de o toksik kısmını görmüştük. Anlayamadı ama ne derler iş işten geçtikten sonra bazı ayrılıklara yaşandıktan sonra belli bir noktada bir şeylerin kararına varmış olabildiğini bir karar kartı. Yani artık geldiği noktada sanki sorumlulukları alacak ve hayatta neyi isteyip neyi istemediğini öğrenmiş ve deneyimlemiş bir şekilde sizin karşınıza gelecek gibi görünüyor. Bakın yani sanki artık nasıl bir ayrılık, üzüntü, pişman olacağı ne yaşadıysa artık onu daha böyle kurallara bağlı, daha sağlıklı bir insan kıvamına getirmiş olabilir ya da sistem onu hala bu şekilde getirmeye çalışıyor olabilir. Peki şey soralım.
kariyer, eğitim anlamında ne durumda olacaksınız en yakın süreçte? Şurada çok gelmek istedi. Sanki kartlar bize bir süre hamlelerini doğru yap, paranı doğru değerlendir. Dediğim gibi hamlelerin yani gerçekten ihtiyacın olan şeylere odaklan. Bu karar veremediğin durumlarından sıyrılmaya bak. Çünkü e, hiçbir şey yapmıyor halin ya da ne bileyim planına, programına sadık kalmayışın sana zarar getiriyor olabilir. Yani ani bir şekilde bir parasal anlamda maddi olarak bir zorluk bekliyor olabilir sizi. Lütfen harcamalarınızı dikkatli, düzenli yani günümüz şartlarında da ne kadar mümkün bu çok mümkün değil açıkçası ama burada bir beklenmedik bir değişim görünüyor açıkçası ve sanki sizin çabalamanız ve uğraşlarınız bir noktaya getirecek. Yani burada biraz uyarı var. Buraya bir destek alalım. Ne yapılması gerekiyor bu alanda? Hemen geliyorum. Merhaba tekrar. Kapıda anahtar sesi vardı da bir bakmak istedim. Sanki kartlar burada şöyle bir şey söylüyor. Evet, kafanda planlar var, uğraşmak istediğin bir alan var. Yani bununla ilgili girişimde bulunurken dikkatli ol. Yani ay suda değil gökyüzündedir. Yani boyunu aşan harcamalara girme mi demek istiyor yoksa fütursuzca para harcama mı diyor. Yani sanki size iyi gelecek şeylerle uğraşmanız gerekiyor. Ne bileyim daha böyle asıl ihtiyacımız olan şeylerle ilgili. Belki bazılarımız için de şöyle bir şey vardır. Yani belli bir para var, o sana yetmiyor ve senin hayat şartların için daha iyi bir şey olacaksa lütfen bununla ilgili yeni bir girişimde bulunmaktan, başlangıç yapmaktan da geri durma. Çünkü korkuyorsun bu alanla ilgili ama inan harekete geçersen çok güzel şeyler olacak bu alanla ilgili de diyor olabilir. Peki kartlar size en yakın süreçle ilgili bir şeyler söylesin. Çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü deste altı zihnini susturduğunda ruhun konuşacak. Yani gerek ekonomik anlamda gerek gönül ilişkileri yani çok yıpratıyor ve yoruyor olabilir sizi. Lütfen zihninizi serbest tutmaya çalışın, çabalayın. Sonuçtan çok yolculuğa odaklanın dedi kart. Kötü alışkanlıklarınız varsa bunları e, azaltmaya çalışabilir ya da size iyi gelmediğini düşündüğünüz ne varsa bunlarla biraz eğer sizi de rahatsız hissettiriyorsa bu durum azaltmaya ne bileyim eğer elinizdeyse bırakmaya niyet edebilirsiniz. Sahte umutlara dikkat edin dedi. Buna bir soru sormak istiyorum. Kim tarafından? Niçin? Yeni başlangıç yaparken ya da ne bileyim yeni tanışacağınız insanlara karşı dikkatli olmanız konusunda bir uyarı sanki bu. Evet bakın yine birazcık da bazılarımızın niyet ettiği kişi olabilir bu. Çünkü geçmişten gelecek olan bir insan da vardı. E, Yine dediğim gibi burada bir tılsım beşlisiyle terk edilme durumları olabileceği gibi aynı zamanda ya şunu da alayım, gelecek ay hallederim gibi kendinizi sırf bir şeyleri satın almak için motive edersiniz. Belki bunlar da olabilir. Böyle bir uyarıda da bulunmak istedim. Değerlerine bağlı kal. Test ediliyorsun. Evet, yani üzerine de aziz kartı lütfen içinize dönün. O içinizdeki bilgelik, e, o sanki o içinizdeki bilge size doğru olanın ne olduğunu söyleyecek gibi bir mesaj geldi bana. Yani sanki acele karar vermekten kaçının. Çok güzel kartlar geliyor ya.
Yani bir insana sınır koyduysanız bununla ilgili de test edilecek, sınanacak olabilirsiniz. Siz lütfen içinize dönün ve size neyin doğru geldiğine bir odaklanın derim. Çünkü kartlar da biraz sanki bu e, noktada bize bir mesaj veriyor. Yine burada yanılsamanın ötesine geç, kendini özgür bırak. E, Çok sıkışmış hissediyorsanız bu sınırlar kartıyla kılıç sekizlisi enerjisi arada kalmış, ne yapacağını bilemez haldeyseniz hiçbir şey yapmayın. Sağlıklı karar vereceğiniz ana kadar bir durun, düşünün derim size. Peki ne bilmeniz gerekiyor en yakın süreç ilgili? Yani inanın bu zaman neyse şifalanıyorsunuz. Bakın sanki o kılıç üçlüsü, o terk edilmiş hissi ki, o üzüntü, keder hali o kadar uzun süre böyle bir halde kalmış olabilirsiniz ki ve hani sanki zaman durdu, ben nasıl iyileşeceğim, ben nasıl düzeleceğim dediğiniz anlar yaşamış olabilirsiniz. Çünkü bu biraz geçmişte kalmış hissi verdi bana. Şu anda hali hazırda bir şeyler çok yavaş ilerliyor olabilir. Hayatınızda o bolluk bereketi çok iyi deneyimlemiyor olabilirsiniz ama sanki gerek duygusal olarak iyi bir noktaya evriliyorsunuz, gerek işiniz, kariyeriniz neyse bu yaratıcılığınız dediğim gibi çok artıyor olabilir. Ve sanki artık bu zamanın olduğu, zamanın belki durduğu o üzüntü hali geçmişte kalıyor ve şifalandığınız bir süreçtesiniz. Evet, kuponusu böyleydi. Umarım açılım size uymuştur ve en güzel etkileri hayatınızda deneyimlersiniz. Deyip hemen Asa Dörtlüsü'ne geçiyorum. Merhaba tekrar. Asa Dörtlüsü'nü seçenlerle hemen başlamak istiyorum. Geçtiğimiz en yakın süreçte hayatınızda neler oldu, neler deneyimlediniz? İlk önce buna bakıp şimdi günümüze doğru ilerleyeceğiz. Bu aşk ilişkisi de olabilir elbette. Kariyerinizle ilgili, eğitiminizle ilgili de sıkışmış, ne yapacağınızı bilemez hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Ama sanki genel olarak ruh eşi olarak gördüğünüz, çok kuvvetli duygular hissettiğiniz, arzu ettiğiniz kişiyle ilgili sanki bir süre boyunca ne yapacağınızı bilememişsiniz. Yani adım atamamışsınız, sıkışmış hissetmişsiniz. Yani çok çaresiz bir pozisyonda hissetmiş olabilirsiniz. Kendinizi böyle bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ama sanki hali hazırda şu an yeni bir başlangıcı yapmaya, belki buradaki hala etkisi olan bir insandır. Belki onunla, belki mantıklı olarak ben bu alan bana iyi gelmiyor. Artık başka alanlara akıllı, mantıklı bir şekilde süratle ilerlemeliyim dediğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Ama sanki hali hazırda birinin etkisinde hala olabilirsiniz. Bu insanla ilgili bir başlangıç yapma arzunuz, isteğiniz olabilir. Bu tabii deste altında tılsım kralını görüyorum. Belki bu yeni biri de olabilir. Belki bir yeni başlangıç böyle bir insanla da olabilir elbette. Destek almak istiyorum buraya. Kartları az önce ikinci desteğe geçerken hepsini karıştırdım, kardım ama bir kez daha karıyorum burada. Ruh eşi yakında gelecek dedi kartlar size. Kendine iyi davran. Sen hayatın en büyük aşkısın. Yani dediğim gibi şu an belki hali hazırda hayatınızda değişip dönüşen şey hareket etmeme, kendini sıkışmış hissetme, o sınırların içinde olma hissi belki geçmişinizde böyleydi ve size artık huzur getirmediğini, iyi hissettirmediğini düşünüp bu alanı günümüze değiştiriyor olabilirsiniz. Belki artık öyle bir süreçten geçtiniz ki hali hazırda bu alanı artık geride bırakmanın iyi geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Sanki o sıfırlanmayla, o sıfır enerjiyle içinizdeki o denge bir türlü sağlanmış olabilir. Buradaki bazılarımız için yepyeni bir insan olabilir ve kartlar yakın gelecekte daha sağlam somut başlangıçlar yapabileceğiniz bir insanın sizin hayatınıza çekileceğinden bahsediyor olabilir. Ama dediğim gibi sanki geçmişinizde e, çok kötü hissetmiş olabilirsiniz kendinizi.
kılıç sekizlisiyle beraber. Ama artık sanki bu durum biraz düzeliyor gibi. Peki şu an günümüzde nasılsınız? Tam da Tılsım Kralı, Tılsım Kraliçesi gerçekten ruh eşi bağlantısı bir aşk mı olacak yakın süreçte? Bakalım gelecek mi? Peki şu an ne durumdasınız? Valla duygulardan ziyade sanki size mantıklı gelen bir alana doğru planlar yaptığınız, düşündüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Belki dilek ve arzularınız bu yönde, istekleriniz var, gerçekleşmesini arzu ettiğiniz planlarınız var. Bunlarla ilgili belki somut adımlar da atıyor olabilirsiniz. Bu kariyerde olabilir, işte olabilir, eğitimde olabilir. Artık sanki bu alanla ilgili adım atmaktan korkmuyorsunuz ve sanki planladığınız istikamete doğru ilerliyorsunuz görünüyor. Hangi desteden kullansam yardımcı şundan alalım. Şu an ne durumdasınız dedik. Bu kadar olur ya. Tılsım üçlüsünün üzerine tılsım üçlüsü kartı geliyor. Bakın bu alan neyse sizi zamanında üzmüş. Belki bu bazılarımız bu alana veda ediyordur artık. Bu alanı geride bırakıyordur. Çünkü kılıç diyorum. Değnek ikilisinde de bir plan vardır. Bir organize etmek vardır. Bir gözlemlemek vardır. Kılıç beşlisi kartı geldi bunun üzerine. Kılıç beşlisi kartını bu destede karşılaştırma olarak düşünüyor. Belki hayatınızda şu an öyle bir süreçtesiniz ki bu hayatta ben ne hak ediyorum, ne istiyorum ve yaşadıklarıma bak. Bunları çok düşündüğünüz bir anda evrede olabilirsiniz. Sanki yani yaşadığınız bu zorluk, üzüntü her neyse sizi inanılmaz olgunlaştırmış ve tılsım dokuzusu kıvamına ulaşmışsınız. Her şeyiniz vardır orada. Böyle tek bir tılsımınız kalmıştır. Her şeyin tas tamam olması için. Sanki öyle bir süreçtesiniz. Yani bir tık kalmış. Çünkü burada da tam ruh eşi kartı geliyordu. Tam üzerine tılsım dokusu gelmesi de çok güzel oldu. Dediğim gibi yani bu üzüntülerden, bu üzüntü halinden özgürleşiyor olabilirsiniz şu an itibariyle. Belki bazılarımız çoktan özgürleşmiştir. En azından daha hafif, daha nispeten iyi hissediyordur kendini ama eğer hala biraz o üzüntü hali hakimse üzerinizde hiç endişeniz olmasın. Çok yakında her şey çok daha güzel olacak sizin hayrınıza diyebilirim. Peki duygusal olarak en yakın süreçte neler olabilir hayatınızda? Bir ölüm kartı dönüyordu. En yakın süreçte aşk hayatınızda neler olabilir? Kupa ikilisi. Burada da biraz geçmiş teması da elbette var ama şöyle bir şey de olabilir. Bir süredir yalnızsanız gerçekten kendi içinize dönmüş ve dış dünyayla irtibatınızı kesip daha doğrusu duygusal olarak kimseyle aşksal anlamda iletişim kurmadıysanız tamamen duygusal durumlarınıza odaklandıysanız inanın bu durum değişecek olabilir. Sanki bir insan tekrar gelecek ve bu pişmanlık durumlarını affettirecek olabilir. Çünkü sizi çok özlemiş bir insan var burada. Eğer böyle bir şey söz konusu değilse sanki daha doğrusu benim geçmişimde bir insan olmadı. Aşk hayatımla ilgili bir geçmişim yok ya da aklımda kimseyi istemiyorum diyorsanız bakın yani çok ruh eşin sana geliyor mesajı vardı. Kupa ikilisi, kupa altılısı bir insanla tanışacak olabilirsiniz. Belki bu insanın geçmişinde kendini iyi hissetmediği bir alan vardı. E, Sanki Kupa Beşlisi biraz bize bundan bahsediyor olabilir. Ya da şey de diyor olabilir, birazcık dikkatli ol. O bu ilişkiyi oldurabilmek için inanılmaz hamleler yapıp seni bir ilişki içine çekecek olabilir. Ama yani dediğim gibi Kupa Beşlisi bazılarımız için bu insanın geçmişten gelecek olan bir insan olduğunu söylüyor gibi hissettirdi bana. Bakın sanki bu insan eğer geçmişinizden gelecek olan insanı kabul edecekseniz bu insan sanki derslerini almış gibi görünüyor. Evet bakın ya arınmış. Yani onun üzerine çekiyorum aslında böyle koyuyorum ama
Evet ve hali hazırda siz zaten eee, eğer böyle bir insan varsa hayatınızda, daha doğrusu geçmişinizde olduysa ve o insanla tekrar olabilmek için ne bileyim olumlamalar yapıyor, meditasyonlar yapıyor, mantralar çalışıyorsanız sanki yaydığınız frekanslar duyulmuş ve hayatınıza çekiliyor olabilir. Eğer ben geçmişimden biriyle istemiyorum diyenler için de bu insan hayatında dediğim gibi o da benzer zorluklardan geçmiş, deneyimlerden geçmiş ve sanki derslerini almış. O da dediğim gibi belki siz de hani yeni biri için çalışmalar yapıyorsunuz, manifest ediyorsunuz. Belki yazıyorsunuzdur, boyu şöyle olsun, işte o böyle olsun, yani tam benim istediğim gibi bir insan olsun diye sanki böyle bir manifest durumunuz olduysa buradaki gibi kupa dokuzlusunda olduğu gibi dilek istek kartıdır. Sanki evren, yüce yaradan sesinizi duymuş ve e, zorluklardan geçirmiş ama onları derslerini almış bir insan ve arınmış bir şekilde size gelecek olabilir. Burada da böyle bir yorum yapabilirim. Peki geçmişindeki insan gelecek olan insan için kartlar bir şeyler söylesin. Bakın yani yalnız geçirdiği zaman ona kendisini daha iyi tanıma ve daha sağlam bir temeli oluşturma şansı verdi. Taktığı maskeyi çıkarıp gerçek duygularını itiraf edebilecek kadar cesur olmayı istiyor. Umarım başarır. Evet ve yani eninde sonunda harekete geçecek gibi görünüyor. Bu aşk hikayesinde daha fazlası var. Her ne kadar şu an göremeseniz de ortaya çıkacak çok fazla şey var diyor. Geçmişinizdeki bu insanla ilgili. Yani o taktığı maskeler, sessiz kalışlar yakında bozulacak görünüyor. Çünkü sizi özlemiş bir insan var. Peki yeni biri hakkında kartlar bir şeyler söylesin. Ya da yeni birine bu kartlardan geçmeden önce sonuçta geçmişinizdeki insanı tanıyorsunuz ve buraya ermiş enerjisi yansıdı ve düzgün bir şekilde derslerini almış olarak gelecek görünüyor. Peki soralım. Yeni biri hakkında kartlar size bir şeyler söylesin. Ben geçmişimden kimseyi istemiyorum diyenler için. Allah Allah. Hmm. Ya hissettirdi bana bakın. Ya bu insan gerçekten kuvvetli bir çekim, arzu duyduğu zaman e, elindeki bütün potansiyeli gösteriyor olabilir, gösterecek olabilir. Sanki ona iyi gelmeyen, ona iyi hissettirmeyen alanlar konusunda kendini bir geri çekip düşünmeye, düşünen, gerçekten nasıl hareket edeceğini öncesinden çok tartan bir insan var burada. Yani ikilemlerden kalmak için çok fazla zihin çalıştıran, böyle aklı bulandığı zaman hemen ne derler, duygularını bir kenara bırakıp ne derler, düşüncelerle, planlayarak harekete geçecek bir insan olabilir. Yani burada çok düşünce çalıştıran bir insan geldi. Sanki böyle ikilemde kaldığı, onu uykusuzluğa sürükleyecek alan durum neyse buradan bir türlü çıkan, dediğim gibi belki bazen manipülatif davranışlarla, belki zorlu sizi zorlayacak türlü. Yani birazcık kendini düşünen bir insan var burada diyebilirim. Yani gerektiği zaman arkasına bakmadan gidecek bir insan var burada. Yani tabii e, ilişki durumumuza göre elbette değişecektir. Ama sanki biraz keskin zekaya sahip bir insan ve aynı zamanda de söyleyebilirim. Bu benzer durumları seçtim. Sanki ona iyi gelmeyen alanları, çünkü öyle bir tecrübe falan dedik ya, burada derslerini almış bir insan var. Sanki bu insan ben artık duygularımı bir kenara bırakırım. Bu alan bana da iyi hissettirmezse yani gerekirse üzülürüm, üzülürüm ama bu bir türlü belirsizlik yaşamaktansa ne bileyim aynı durumları, o ne bileyim aldatılma, ihanet, manipülasyon, bunları yaşamaktansa bu alana duygularım olsa bile geri dönüp giderim. Çünkü benim için daha iyi bir şey olacağını bilirim, hissederim diyen bir insan da olabilir aynı zamanda. Yani iki farklı açıdan söyleyince de güzel oturdu aslında. Ama tabii alıp kabul etmek için bu son dediğim daha mantıklı. Dediğim gibi biraz zor bir insan olabilir. Çünkü o da bir türlü yani hepimiz çok acı deneyimler, zor şeyler yaşıyoruz. Buraya yansıyan insan da eğer böyleyse yani geldiği nokta onu duygusuz değil de birazcık daha zeka çalıştıran bir insan yapmış olabilir. Elbette acı böyle şeyler de yapıyor bizlere. Peki bu insan hakkında kartlar bir şeyler söylesin. Ben geliyorum.
Merhaba tekrar. Bakın yani şey diyorum, az önce göstermiştim kupa dokuzlusu. Çok düşünmüş, istemiş olabilirsiniz, dua etmiş olabilirsiniz bu konuyla ilgili. Sanki ilahi sistem sizin sesinizi duymuş ve bu insan o çağrılarınıza, isteklerinize yanıt vermek için harekete geçiyor olabilir. Bakın yani burada bir uyanış kartı geldi. Tabii bunu burada uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor. Bu dediğim gibi farazi bir bakım. Şu an tanışmadığınız ama en yakın süreçte tanışacağınız insana bakıyoruz. Sanki Aslan Adam kartının üzerine dediğim gibi artık zor şeyler yaşamıştır, deneyimlemiştir ve bakış açısıyla neyi istemeyip istemediğine, onun için hayatta ne önemli olduğunu öyle bir fark etmiştir ki dediğim gibi o tecrübeler, o acılar yaşanması gerekiyormuş belli ki. Ve dediğim dünya kartının üzerine mayalanma kartı geldi. Belki siz de hali hazırda şu an çok bu kadar çok ne derler çekilebileceğiniz bir ilişkiye e, sıcak demeyeyim ama olasılıklar dahilinde bakmıyorsunuzdur ama beklemeye hazır olun diyor kartlar size. Çünkü çok güzel bir birliktelik söz konusu. Çünkü bunu zaten siz istediniz, arzu ettiniz ve bu size belki olabilecek en yakın zamanda verilecek gibi. Peki başka bir desteden kariyerinizle ilgili şeyler söyleyelim. Para anlamında, kariyer anlamında kartlar size bir şeyler söylesin. Ne güzel kartlar geliyor ya. Bakın yani bir ortak bir girişiminiz olmuştur. Yani bir olaya adım atmışsınızdır kupa ikilisiyle beraber. Bu inanılmaz size iyi hissettiriyor. Daha doğrusu bereketini bulduğunu çok yakın süreçte deneyimleyecek olabilirsin ama sanki biraz kartlarda şey diyor. Acaba üzerine fazla yük mü alıyorsun? Ya da sana iyi gelecek alanlara bu dediğim gibi eğitimde olabilir. Para dedik gerçi. Parayla ilgili yani çok fazla sorumluluk alacağın bir şey olabileceği gibi çok da fazla sorumluluk aldığından bahsediyor olabilir kartlar size. Sanki bu alanla ilgili daha fazla bir şey yapmadan önce bir bak bakalım gerçekten iyi geliyor mu, iyi hissettiriyor mu? Evet sen bu olaya başlarken sana çok iyi hissettiriyordu, çok iyi başladın ve gerçekten bu alanla ilgili çok kuvvetli şeyler yaşadın, deneyimledin. Belki deneyimleyecek olabilirsiniz bu başlattığınız girişimdeyse. Bununla ilgili çok güzel bir tamamlanmaya gideceksin. Belki daha fazla para kazanacaksınız. Belki daha getirisi olan bir şey olacak. Ama sanki bir noktada şey diyor olabilir kartlar sana. Bak çok fazla sorumluluk alıyorsun üzerine. Çok fazla yük alıyorsun. Belli bir noktadan sonra bu para durumu ya da ne bileyim iş alanı seni biraz zorlayacak olabilir. Bu olay geldiği zaman, bu zaman yaklaştığı zaman biraz fedakarlık yapıp bazı şeylerden vazgeçmen gerekecek olabilir. Bakış açını değiştirmen gerekecek bir sürece girecek olabilirsin. Hangi desteden destek alayım buraya? Şundan alalım yine. Pardon. Para, kariyer dedik. Evet sanki biraz öyle ya. Yani burada biraz zamanlamayı ters verdi. Daha doğrusu ters ver derken kupa ikilisinin olduğu kısmı bir kılıç üstattı. Yani dediğim gibi bu şey de olabilir. Başlattığınız bir girişim, bir ortaklaşa yaptığınız bir şey ya da size iyi gelecek bir alan. Sanki bununla ilgili birazcık sıkışmış hissedecek olabilirsiniz. Belki bu değnek onlusuyla beraber çok fazla sorumluluk aldığınız için üzülecek olabilirsiniz. Belki başta bir güzel başlayıp ilerleyen süreçte birazcık size keyif vermeyecek bir durum olabilir. Ama sanki şey diyor kartlar. Eğer dediğim gibi bakış açını değiştirir, olaylardan başka bir gözle bakar ve adımlarını bu şekilde kontrollü bir şekilde atarsan, mantıklı, zihinsel boyutta aklına uyan ve sana iyi gelecek bir şekilde harekete geçersen işte o zaman olacak ve hani buradan minimum zararla çıkacak olabilirsin. Zarar demeyelim ama birazcık daha e, o değnek konusundansa birazcık belki yorgun, bir daha da böyle yapmam dediğin bir alanla ilgili olabilir diyor kartlar size. Peki Rumi size bir şey söylesin aşk hayatınızla ilgili gelecek en yakın süreçte.
Biraz dinlemek istedim ne diyecek kartlar. Valla geldiğiniz noktada inanılmaz iyi bir pozisyona ulaşmışsınız. Gerek ruhen, gerek görünüş olarak belki çok fazla yatırım yaptınız kendinize her konuda. Ama lütfen kartlar diyor ki yeni bir başlangıç için acele etme. Evet, kuvvetli duygular hissediyor olabilirsin. Hali hazırda bir insana karşı ya da yeni gelecek olan bir insana karşı çekilebilirsin ama lütfen geçmişindeki dersleri unutma ya da bazı konular için asla acele etme. Yani herkes aşk, sevgi niyetiyle dolaşmıyor ne yazık ki aramızda. Lütfen sana gelen insanlara karşı doğru düzgün bir gözlemci ol. Çünkü burada çok gerçekten değişip dönüşüp gelecek olan bir insan olabilir. Ama dediğim gibi lütfen siz acılarınızı unutmayın. Bazılarımız dediğim gibi bu alanı bitirdi olabilir, bitirmiş olabilir. Sanki istediğiniz, arzu ettiğiniz o yepyeni bir insanla karşılaşacak olabilirsiniz. Çünkü burada yine başka bir insan da verildi. Yani bu dediğim gibi bazılarımız için geçmişinizdeki insandır. Bazılarınız için yeni tanışacağınız kişidir. Çünkü açılımın en başından beri ruh eşi, ruhsal bağlantı anlatılıp duruyor. Dediğim gibi bu her iki kısma da gruba da uyar. Ama lütfen geçmiş tecrübelerinizde, acılarınızda lütfen unutmayın. Peki ne olur buranın sonu demeyeyim ama ilerleyişi diyelim. Son bir tane alıyorum. Ya burada birazcık devam ettirince hala böyle geçmiş teması ve bu insanlar ne bileyim uğraşacak biraz sizi uğraştıracak olabilir ya. Tekrar benzer durumları yaşayacak olabilirsiniz. Belki başta güzel yaklaşacak ama sanki belli bir noktadan sonra yine tartışmalar, mücadeleler gerçekleşecek olabilir, yaşanacak olabilir. Dediğim gibi küllerinden bir aşk tekrar doğacak olabilir. Bu hali hazırda sanki sizin düşündüğünüz ve güçlendiğiniz bir alan. Yani şey diyor olabilirsiniz. Ya ben öyle böyle bir aşk atlatmadım. Hani ben onunla sevgiliydim ya da karı kocaydım. Bu insan beni öyle bir güçlendirdi ki bundan sonra beni kimse yıkamaz dediğiniz türden bir ilişki olabilir. Ama dediğim gibi yani sadece acele etmeyin. Olayları akışa bırakın. Dediğim gibi çok fazla kafanız karışacak olabilir. Çok fazla uğraşacak olabilirsiniz bu alanla ilgili. Ama lütfen dediğim gibi aceleye getirmeyin bu işi. Bakın bakalım yani eğer yeni biri ise de size istediğinizi verebilecek mi? Sağlam adımlarla düzgün ilerleyebilecek misiniz? Sanki burada kartlar diyor ki acele etme. Zemin de sağlam olmalı. Duygular da, düşünceler de her şey sağlam bir şekilde ilerlemeli. Yani geçmişinizden gelecek olan bir insansa bu. Lütfen bunu özellikle vurguluyor. Çok fazla düşün. Hani bak bakalım doğru düzgün uğraşacak mı? Çabalar sarf edecek mi? Yani kılıç yedisini görmeseydik şaşardık. Dediğim gibi çabalayacak görünüyor bu kimse hayatınızda. Yeni biri de olabilir, eski biri de olabilir. Gerçekten çabalayacak görünüyor. Çünkü bir potansiyel siz de hissedeceksiniz eminim. Çünkü birbirinize çekileceksiniz. Belki hali hazırda çekildiğiniz ama kartlar hep aynı konuda uyarıyor. Lütfen bu insana karşı biraz dikkatli ol. Vallahi çok da hızlı tanışacak olabilirsiniz. Bakalım neler gösterecek kartlar. Çünkü çok fazla hız kartı var. Burada da var. Bu hangi soru için seçtim bilmiyorum ama e, her şey benzersiz bir şekilde hızlanacak olabilir sürecinizde, hayatınızla ilgili. Peki kartlar başka bir şey daha söylesin size. Bugün hem de finansal güce sahip olacaksın. Lütfen bu alanı mantıklı bir şekilde değerlendirin. Çünkü har vurup harman savurup kendinizi biraz zorlayıcı, sıkıştırıcı durumlara itecek olabilirsiniz. Görünüşünüz hakkında endişelenmenize gerek yokmuş. Çünkü zaten her halinizde yeterliymişsiniz. Hiçbir şey için geç değil dedi kartlar size. Lider olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunun farkına var. Bakın burada şey vardı en başta kılıç sekizlisi vardı. Gerçi bu geçmiş olabilir. Eğer hala böyle nasıl yaparım, nasıl ederim diye düşünüyorsanız inanın her şeye sahip olduğunuzu
bir farkına varın ya da daha yetersiz hissediyorsanız kendinize o uğraştığınız alan neyse onunla ilgili birazcık daha donanım sahibi olabilirsiniz. Ama kartlar diyor ki bunların hepsi senin zihninde gerçekleşen durumlar. Sen aslında her şeye sahipsin. Bu donanım sende mevcut. Lütfen harekete geçmekten geri durma diyor kartlar size. Açılımımız böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.